Herkese merhaba arkadaşlar. Paralel reel devresiyle devam ediyoruz. Bu sorumuzda 5 ohmluk bir direnç ve 10 milihenry'lik bir bobin paralel bir şekilde 90 volt 40 Hz'lik bir kaynaktan besleniyor. Bobinin endüktans değerini, devrenin empedans değerini, IR ve IL akım değerlerini, aktif, reaktif ve görünür gücü bulun diye sorulmuş. Şimdi hemen sorumuza geçelim. Geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Daha önceki çözmüş olduğumuz sorularda dereceli bir şekilde bulmamıştık. Normal çözümler yapmıştık. Şimdi bundan sonra arkadaşlar dereceli bir şekilde çözeceğiz bu sorularımızı. Hemen A diyelim ve başlayalım. A şıkkı bobinin endüktans değeri yani XL değerini soruyor. Buradan 2 pi F'li olduğunu söylemiştik. 2 çarpı pi çarpı frekans neymiş? 40 Hz çarpı bobinde 10 milihenry 10 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan 2,5 ohm olarak buluyoruz bobinin endüktans değerini. B diyelim, devrenin empedans değerini bulun diyor. B. Şimdi şu ana koldan geçen akım I ise dirençten geçen IR, bobinden geçen IL akımıdır. O halde I eşittir IR artı IL ama nasıl? Vektörel bir şekilde, doğru mu? Buradan I değeri U bölü Z eşittir. IR değeri U bölü R artı IL de U bölü X ile J. Tabi yine nasıl? Vektörel şekilde. Buradan U'lar giderse 1 bölü Z eşittir 1 bölü R artı 1 bölü X ile J. Y'daki J'yi yukarı almak için J ile çarparız. 1 bölü Z eşittir 1 bölü R. J ile çarptık değil mi şurayı? O zaman üst kısım J oldu. Alt kısım da X ile 2J'nin çarpımı eksi 1 olduğu için şuraya da eksi olarak gelecektir. Bu bulmuş olduğumuz formül bizim devrenin empedans değerini verecektir. O halde buradan 1 bölü Z eşittir diyelim. 1 bölü R değerimiz 5 ohm. J bölü XL değerimiz de 2,5. 1 bölü Z eşittir 1 bölü 5 0,2. 1 bölü 2,5 da 0,4 J olur. 1 bölü Z eşittir 0,2'nin karesi artı 0,4'ün karesinin karekökü. Açı değeri de arctanjant B bölü A yani 0,4 bölü 0,2. Tabi eksi olduğu için eksi de yine gösterdik orada. Buradan 1 bölü Z eşittir 0,2'nin karesi artı 0,4'ün karesinden 0,447. Açıyı da nasıl yapıyoruz? Shift'e basıyoruz. Tanjanta basıyoruz. Daha sonra değeri yazıyoruz. Buradan da eksi 63,43 derece olarak buluyoruz. Fakat buradaki bulduğumuz değer 1 bölü Z. Şimdi ne yapacağız? Z'yi nasıl buluruz? 1 bölü bulduğumuz değerdir. Onu da yapalım. Z eşittir 1 bölü 0,447. Açıda eksi 63,43 derece. Buradan empedans değerimiz 1 bölü 0,447'den 2,23. Derecede yukarıya pozitif olarak çıkacak. Doğru mu? Yukarıda herhangi bir açı yok. O halde 0 eksi 63,43'ten 63,43 derece bulunacaktır. İşte bu bulmuş olduğumuz değer de bizim devrenin empedans değeri oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer şıkkımıza bakalım. I, IR ve IL akım değerlerini bulun diye sormuş. C diyelim. Ana kol akımını nasıl buluruz? I eşittir U bölü Z. Gerilim değeri 90 volt, derecesi 0 bölü empedans değeri de 2,23. Açı değerinde 63,43 olarak bulduk. Buradan 90 bölü 2,23'ten 26,9 bulunur. Açısı da 0 eksi 63,43'ten eksi 63,43 derece olarak bulunur. R akım değeri nedir? IR eşittir U bölü R. Gerilim değeri yine 90 volt
paralel kol her yerde eşit. Bölü dirençleri de 5. Buradan 90 bölü 5'ten 12 bulunur. Açıda herhangi bir etkisi yoktur. Yine 0 olarak gösterebiliriz. Değil mi? Dirençlerin herhangi bir faz farkı oluşturmadığını söylemiştik. IL neye eşit olur? IL eşittir U bölü X L J. Gerilim yine aynı 90 volt. Bölü XL'de 2,5 bulduk. Bobin olduğu için de tabii ki bir 90 derece olduğunu göstereceğiz. Buradan 90 bölü 2,5'tan 24. Açı değeri de 0-90'dan eksi 90 derece bulunur arkadaşlar. Bu da bizim IL akım değerimiz oluyor. Şimdi bunları bulduğumuza göre bunu bir de vektörel diyagram üzerinden gösterelim. Şimdi şunu gerilim olarak gösterirsek, U üzerinden gidersek, bak dikkat edin, IR'nin herhangi bir faz farkında müdahalesi yok. Çakışık bir şekilde. O zaman gerilimle aynı fazda olduğu için ne yaparız? Biz bunları üst üste çakışık bir şekilde gösterebiliriz. O halde şu şekilde IR'yi gösterelim. Şimdi IL'ye bakalım. IL'de 90 derece gerideymiş. Şu da 90 derece olarak IL akımını gösterirsek. Şu da bizim akım değerimiz olur. Şu da bizim açımız olur arkadaşlar. Halde buna bakarak rahatlıkla I kare eşittir IR kare artı IL kare diyebiliriz. Doğru mu? Kosinüs alfa diyelim. Kosinüs alfa eşittir. Neydi? Komşu dikkenar bölü hipotenüs. Şuradan baktığımız zaman komşu nedir? IR'dir. Hipotenüs de I'dır. Tabii ki ne yapacağız? Geri olduğunu söyleyeceğiz. Bu kosinüs. Tanjant alfaya baktığımız zaman o da neydi? Karşı bölü komşuydu. O halde IL bölü IR diyeceğiz. Açıyı bulmak istediğimiz zaman açı eşittir arktanjant IL bölü IR, ama gördüğünüz gibi eksi de olduğu için eksi diyeceğiz. Çünkü açı ne taraftadır? Eksi kısımdadır arkadaşlar. Buradan da açı değerini bulalım. Ne yapar? Tanjant eksi 1. IL akım değeri neydi? 24. Bölü. IR'nin neydi? 12. Buradan yine eksi 63,43 derece olarak da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da çözdüğümüze göre diğer şıkkımıza bakalım. Aktif, reaktif ve görünür gücü bulun diye sormuş. Onu da çözelim. D diyelim. Aktif güç P eşittir U çarpı I çarpı kosinüs alfa. Gerilim değeri 90. Ana kol akımı neydi? 26,9. Açıda kosinüs eksi 63,43. 719,24 watt bulunur. Reaktif güç Q eşittir U çarpı I çarpı sinüs alfa. Buradan da yine 90 çarpı 26,9 çarpı sinüs eksi 63,43. Tabi burada yazdığımız akım değeri ana kol akımı, doğru mu? Bu da eşittir eksi 1438 volt amper reaktif. Şimdi görünür gücü bulalım. S eşittir P kare artı Q karenin karekökü. O halde P'yi ne bulduk? 719,24'ün karesi artı 1438'in karesinin karekökü. Buradan da 1607 volt amper bulunur. Bunu da vektörel diyagramda gösterelim ve sorumuzu bitirelim. Evet, P değerimiz şu şekilde, yani aktif gücü şu şekilde gösteriyoruz. Reaktif gücümüzü de şu şekilde gösterelim. Bu da Q oluyor. Buradan şu şekilde çizdiğimiz zaman şu da işte bizim görünür güç oluyor. Yine buradan baktığımız zaman aynı şeyleri söyleyebiliriz. S kare eşittir Q kare artı P kare. Kosinüsü bulmak istediğimiz zaman
komşu bölü hipotenüs yani P bölü S. Sinüs açısını bulmak istediğimiz zaman Q bölü S. Tanjantı bulmak istediğimiz zaman ise Q bölü P olarak diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu soruyu da bitirmiş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Ne anlaşılmayan yer varsa sorabilirsiniz. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.